Bugün dünya tarihinin birçok döneminde dünyanın huzurunu kaçıran, dünyayı kargaşa içine sürükleyen sömürgecilik konusuna eğilmek istiyoruz. Konuya geçmeden önce sömürgeciliğin tarihine kısaca bir göz atacağız. Sömürgecilik nedir? Bu konuyu da kısa bir şekilde özetledikten sonra sömürgeciliğin itici güçlerini, sömürgecilikte rol oynayan sebepleri ele almaya çalışacağız. Sömürgecilerin sömürgecilikte kullandıkları metotlar, gayeleri ve hedefleri nelerdir? Sömürgeciliğin sonuçları ve dünyaya nasıl bir miras bırakmışlardır? Bunlara bakacağız. Sömürgecilik, antik çağdan modern zamanlara kadar gelen bir süreçtir. Bu süreç içinde farklı şekillerde uygulanmış ve uluslararası ilişkilerin en kapsamlı anlaşmazlık ve çatışma konularından biri olmuştur. Sömürgecilik tarzını ve görüntüsünü değiştirmiş olmakla birlikte günümüzde de devam etmektedir. Sömürgeciliğin bütün yönleriyle sistemli bir şekilde uygulanması 16. yüzyılın başlarındadır. Sömürgecilik, kolonicilik, kolonyalizm ya da müstemlekecilik gibi isimlerle de ifade edilmektedir. Genellikle bir devletin başka milletleri, devletleri, toplulukları siyasi ve ekonomik yönden egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesidir. Sömürgeciler genellikle sömürdükleri bölgelerin kaynaklarına, iş gücüne, pazarlarına el koyar ve aynı zamanda sömürgeleri altındaki halkın sosyal, kültürel ve dini değerlerine de baskı uygularlar. Tarihte sömürge kurmak, büyük toprak kazanmak, büyük devlet olmak için gerekli sayılan bir durumdu. Sömürgecilikte askeri, dini, ekonomik ve stratejik gibi faktörlerde rol oynamış, sömürgeci güçler bu faktörleri sömürgecilikte kullanmışlar, sömürge hareketlerini, faaliyetlerini bu sebeplere dayandırmışlardır. 19. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar etkileri devam eden sömürgecilik tamamen ekonomik sebeplere dayanmaktadır. Deniz aşırı ülkelerde değişik maksat veya itici güçlerle medeniyet götürmek, Hristiyanlığı yaymak, prestij sağlamak, yeni topraklar elde etmek ve ticaret yapmak gibi çeşitli gayelerle pek çok koloniler yerleşim yerleri kurmuşlardır. Koloni fikrinin temelinde sadece anavatanın menfaati vardır. Bu şekilde Afrika'da ticaret kolonileri, Amerika'da nüfus kolonileri kurulmuş ve zamanla benzerleri veya değişik tarzları dünyanın başka taraflarında da tesis edilmiştir. Kolonilerin hürriyeti ve hükümranlığı söz konusu değildir. Hakimiyet kayıtsız şartsız metropole, anavatana aittir. 1830'lu yıllardan sonra kolonizasyon fikrinde değişiklik olmuştur. Kolonileri ticaret vasıtası ve anavatanın dışında bir ünite gibi görme düşüncesi terk edilerek bu düşüncenin yerini koloni anavatanın, metropolün bir parçasıdır. Bayrağın dalgalandığı yer vatandır. Toprak elde etmek, pazar elde etmekten daha iyidir gibi düşünceler almıştır. 1850'den itibaren Avrupa şuurlu bir şekilde dünyaya yayılmaya ve dünyayı paylaşmaya başladı. Çünkü devletin büyüklüğü ve gücü onun sahip olduğu toprakların genişliğinde, nüfusunun çokluğunda ve kaynaklarının zenginliğinde aranıyordu. Bu yol Avrupa'yı emperyalizm uygulamasına doğru götürdü. Avrupalılar klasik ve yeni kolonyalizm çağında 1492-1850 tarihlerinde sahip oldukları üstünlükten ve diğer kıtalarla eşitsizlik zemini üzerinde kurdukları sömürgecilik ilişkilerinden faydalanarak hem dünyanın zenginliklerini Avrupa'ya taşımışlar ve hem de dünya enerji ve hammadde kaynaklarını ellerine geçirmişlerdir. Bütün bu imkanlar Avrupa'nın teknolojisi ile bir araya gelince sanayi devrimi aşamasına doğru hızlı bir şekilde gidiş başlamıştır. Nihayet 19. yüzyılda bu aşamaya ulaşılmıştır. 1860'lı yıllardan itibaren bütün Avrupa'da sanayi devrimi gerçekleşmiş ve sanayi üretimine geçilmiştir. Sanayi devrimi ve seri üretimle birlikte emperyalizm çağı açılmış oldu. Sanayi devrimi gittikçe gelişiyor, hammadde ihtiyacı her geçen gün artıyor, üretim çoğalıyor ve yeni pazarlara daha fazla ihtiyaç duyuluyordu. Böylece tarım ve tezgah üretimi yerini sanayi üretimine bıraktı. Koloniler
alışveriş yerleri ve vasıtası olma özelliklerini kaybederek hammadde deposu ve yeni pazar yerleri olarak önem kazanmaya başladılar. Bütün bu gelişmelerle emperyalizm çağı başlamış oldu. 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa sömürgeciliğinin hızlı bir şekilde gelişmesinde başlıca rol oynayanlar Belçika Kralı Leopold, Fransa Başbakanı Jules Ferry ve Alman Şansölyesi Bismarck'tır. Jules Ferry'e göre sömürgecilik politikası sanayi politikasının doğurduğu bir çocuktur. Yine Jules Ferry bu konudaki görüşlerini yarınki istikbal değil lakin 50 yıl sonraki, 100 yıl sonraki ve hatta vatanımızın istikbali, çocuklarımızın mirasının ve işçilerimizin ekmeğinin istikbali söz konusu olmaktadır sözleriyle dile getirmektedir. Belçika Kralı Leopold ise sömürgecilik konusundaki düşüncelerini, madem ki tarih bize sömürgelerin esas itibariyle devletlerin kudretinin ve refahının mühim bir unsuru olduğunu öğretiyor, o halde bizim de kendimize bir sömürge sağlamaya çalışmamız gerekir sözleriyle ifade eder. Sömürgecilerin en önemli faaliyetlerinden biri Hristiyanlığı sömürülen ülkelerin yerlilerine kabul ettirmeleridir. Bu anlamda en büyük desteği başta Katolik ve Protestan kiliseleri verirken Anglikan kiliseleri ve diğerlerinin de bu konuya büyük katkıları olmuştur. Böylece Latin Amerika, Güney Asya ve Sahra-altı Afrika'sında misyonerler vasıtasıyla geniş kampanyalar yürütülerek Hristiyanlık büyük bir hızla yayıldı. Amerika'da 16. yüzyıl öncesinde hiç Hristiyan nüfus yokken, bugün kıtada yaşayanların neredeyse tamamına yakınını Hristiyanlar oluşturmaktadır. Yine 1900'lerin başında Afrika kıtasında çok az Hristiyan varken, bugün bu rakam hatırı sayılır miktardadır. Asya'da yine misyonerlik faaliyetleri neticesinde Hristiyan olanların sayısı 100 milyonlarla ifade edilecek duruma gelmiştir. Sömürgeciliğin insanlık tarihi bakımından en önemli sonuçlarından biri hiç şüphesiz ki kölelik olmuştur. Özellikle Amerika kıtalarındaki yerleşimlerin zenginleşmesi uzun bir süre Afrika ile yapılan köle ticareti sayesinde olmuştur. İngiliz ve Fransız tacirler Batı Yarımküre'ye 9 ila 10 milyon siyahi köle taşımışlar. Kölelerin iş gücü sayesinde yeni toprakları tarıma açmışlar. Başta şeker ve pamuk gibi temel ürünlerde büyük çapta üretim gerçekleştirmişlerdir. Köle ticareti zamanla o kadar artmıştır ki 1700 yılında İngilizlerin lideri oldukları köle ticareti altın ve fil dişi ticaretini geçmiştir. İngilizler sömürü altına aldıkları ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla insan gücünü kendi ülkelerine aktarmış, onları sanayi devriminde kullanarak teknolojik gelişmelerini hızlandırmış ve zengin olmuşlardır. İlk çağ uygarlıklarından itibaren yürütülen sömürgecilik faaliyetleri, hedef topraklara egemen olmayı, her türlü kaynağa sahip olmayı ve bu kaynakları kendi menfaatlerine göre kullanmayı amaçlamıştır. Modern sömürgecilik, maddi sömürünün yanında dini ve kültürel bir değişimi de dayatmıştır. Amerika ve Avustralya gibi coğrafyaların yerli halklarının çoğu katledilmiş, kültürleri yok edilmiştir. Yerli olarak isimlendirilen insanlar köleleştirilip ölesiye çalıştırılmıştır. Bu insanlar din değiştirmeye zorlanmıştır. Dil konusunda da egemen gücün dili zorunlu tutulmuştur. Bunun yanında köle ticareti ve köleleştirilen insanların sömürge topraklarında neredeyse sıfır maliyetli işçi olarak çalıştırılması, sömürgeci güçlerin ekonomisinin önemli gelir kaynakları arasında yer almıştır. Bugünkü konumuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.